Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fazla istenen ve son zamanlarda çok moda olan şalvar pantolonun yapımını paylaşacağım. Geçen hafta biliyorsunuz kapüşonlu 0-3 aylık bebeklerimiz için güzel bir hırka çalışması yapmıştık. Üzerinde kullandığımız modelin aynısını uygulayarak şalvar pantolonumuzu öreceğiz. Yine 0-3 aylık bebeklerimizin giyebileceği büyüklükte hazırlayacağız ve tamamını dikişli olarak öreceğiz. Dikişli bir şekilde örmek isteyen arkadaşlarımız için videonun ilerleyen bölümlerinde ne yapmaları gerektiğini anlattım. Bu arada arkadaşlar giden ipleri hep söylemeyi unutuyorum. 1,5 yumağa yakın ip kullanacağız. Yani bir yumaktan biraz fazla. Kalan ipimizle de yakın zamanda yine 0-3 aylık bebeklerimize uygun bir şapka çalışması yapacağız. O yüzden iplerinizin artması önemli değil arkadaşlar. O ip yetecek bizim yapacağımız şapka çalışmasına. Şimdi kullanacağım malzemeleri söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 5 numara misinalı şiş kullanacağım. Ve Nakon'un vizonunu kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 195 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 81 ilmek atarak başladım. Normalde 80 ilmeğe ihtiyacım var ama bir ilmek fazladan attım. Dönerek dikişsiz bir örgü öreceğim için biraz sonra birleştirme işlemi yapacağım. Birleştirme işlemi yaparken de o fazla olan ilmeği keseceğim. Eğer sizler dikişli bir şekilde örecekseniz benim buradaki 80 tane ilmeğimin 40 tanesi ön bedenime, 40 tanesi arka bedenime ait. Siz 40 tane ilmek atarak başlayacaksınız. Ön bedende ne yapıyorsak arka bedende de aynılarını yapacağız arkadaşlar. Tek farkımız sizler dikişli öreceksiniz. Ben dikişsiz olarak öreceğim. Ben hep örgümün ön yüzünde ilerleyeceğim. Siz hem ön yüzünüzü öreceksiniz hem de arka yüzünü öreceksiniz. Onun dışında herhangi bir farklılığı yok. Şimdi birleştirme işlemimizi birlikte yapalım. Rastgele bir yerinden çekiyorum bir sinema. Bir de bu taraftan çekelim. İlk sıra belki biraz zorlayabilir ama bundan sonra kolay olacak arkadaşlar. Birleştirme işlemini yapıp birkaç sıra ördükten sonra. İlmeklerimizin dönmediğinden emin olduktan sonra karşıdaki ilmeğimize giriyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. O fazla attığım ilmeğimi kesmiş oldum. Aynı zamanda birleştirme işlemimi yapmış oldum. Şimdi tekrar ilmeğimi şişim ve bir düz bir ters klasik tekli lastik örgü yapacağım. Dikişsiz örgüde çok zorlandığınızı yazmışsınız arkadaşlar. Dikişsiz bir şekilde örmek zorunda değilsiniz. Ördüğüm her örgüyü dikişli bir şekilde de örebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Dikiş görüntüsünü sevmiyorum. Bu şekilde daha profesyonel bir görüntüsü oluyor. Mağazadan alınmış gibi. Bu şekilde bir düz, bir ters, klasik bildiğimiz tekli lastik örgüyle devam edeceğiz. Tekli lastik örgüyü birçoğumuz biliyoruz zaten. İlk sıramızda bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Sonraki sıralarımızda da düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Kalın bir lastik çalışması yapacağız arkadaşlar. Pantolonumuzun orijinalinin lastik bölümü o şekilde. Ama dilerseniz ince bir lastik çalışması da yapabilirsiniz. Özellikle bez kullanan bebekler için çok kullanışlı bir pantolon. Kesinlikle bebeği olan arkadaşlarımıza örmelerini öneriyorum. Çok şirin bir takım yapacağız arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz hırkasını örmüştük. Başlangıç bitiş noktanızda bir tane ayraç takabilirsiniz karıştırmamak için.
Bu şekilde dönerek düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. İpimizin bulunduğu yere geldik arkadaşlar. Artık sıramızı tamamladık. Dilerseniz buraya bir tane ayraç takabilirsiniz. Ben buradaki ipten takip ediyorum. Burası benim başlangıç yerim. Yani yeni sıraya bu ipimin bulunduğu yerden itibaren başlıyorum. Burası da bitiş noktam. Dediğim gibi dilerseniz bir tane ayraç takabilirsiniz karıştırmamak adına. Şimdi 20 sıraya tamamlayalım arkadaşlar lastik örgümüzü. Daha sonra birlikte devam edelim. Bir düz bir ters klasik tekli lastik örgümü 6 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Bu uzunluk bizim için yeterli bir uzunluk. Şimdi 5 sıra düz olarak devam edeceğiz. Yani düz örgülerle. Evet arkadaşlar 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi model uygulamamı yapacağım. Ön bedende ne yapıyorsa dikişli olarak ören arkadaşlarımız arka bedenlerinde de aynı işlemi yapacaklar. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar yapacağım tek işlem bu. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Bir ör, bir sök şeklinde devam ediyoruz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz 0-3 aylık bebeklerimiz için çok şirin kapüşonlu bir hırka çalışması yapmıştık. Pantolonumuzu da hırkamıza takım olarak hazırladığımız için yine hırkamızın üzerinde olan modelimizi uygulayacağız. Geçen hafta daha ayrıntılı anlatmıştım arkadaşlar. Bu sefer yüzeysel geçeceğim biraz. Çünkü yapımı oldukça kolay. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimizi 4 kere söküyoruz. Onu da yine düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi 4 kere söküyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinci ilmeğimi 4 kere söküp onu da düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar ördüm. Bundan sonraki sıralarımızda da aynı işlemleri tekrarlayacağımız için videomuzu gereksiz yere uzatmayacağım. Şimdi ne yapmıştık kısaca bir hatırlayalım. Bir düz bir ters klasik tekli lastik örgümüzü 6 santimetre uzunluğa gelene kadar ördükten sonra 5 sıra düz örgü örmüştük ve 6. sıramızda az önce yaptığımız model kurulumunu yapmıştık. Ne yapmıştık arkadaşlar? İlk ilmeğimizi düz olarak örmüştük. İkinci ilmeğimizi 4 kere söküp onu da düz olarak örmüştük ve bu şekilde devam etmiştik. Bir tane düz ör, bir tane ilmeği 4 kere sök ve onu da düz ör. Bir tane düz ör, bir tane ilmeği 4 kere sök ve onu da düz olarak ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar ördük. Şimdi bundan sonra yine 5 sıra farklı hiçbir işlem yapmadan sadece düz örgü öreceğiz ve 6. sıramızda yine burada yaptığımız kurulumun aynısını yapacağız. İlk ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. İkinci ilmeğimizi 4 kere söküp onu da düz olarak öreceğiz ve bir ör, bir sök, bir ör, bir sök şeklinde devam edeceğiz. Lastikten itibaren 17 santimetre uzunluğa gelene kadar modelimizi bu şekilde uygulayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar 17 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi ağ artışlarımızı yapacağız. Yine aynı sıralamayla modelimizi uygulayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece ağ artışları yapacağız. Onu da düz olarak öreceğiz. Şimdi 20 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Şişimizdeki 80 tane ilmeğimizin 40 tanesi ön bedenimizin, 40 tanesi arka bedenimizin. Şimdi 20 tanesini örerek tam orta noktasına gelmiş olduk. Artışlarımızı buradan yapacağız. Ayracımı takıyorum. Bu şekilde de artışınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane artış yapacağız. Ben alttan ilmek kaldırarak yapıyorum bu işlemi. Bir tane artışımı yaptım. Ayracımı takıyorum. Ve ön bedenime ait 20 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Modelimizi uyguladıktan sonra 5 sıra düz örüyorduk. O yüzden düz örgülerle devam ediyorum. 20 ilmeğimi öreyim arkadaşlar düz olarak. Ön bedenimdeki 20 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi 20 ilmek bu tarafta, 20 ilmek diğer tarafta. İki ayracımızın arasında da artırmış olduğumuz bir tane ilmeğimiz var. Şimdi arka bedenimizde de aynı işlemi yapacağız. Yine 20 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Aradan bir tane artış yapıp diğer ilmeklerimizi de yine düz olarak öreceğiz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı takıyorum. Hemen bakın buradaki ilmeği kaldırıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Artık artışlarımızı bu ayraçlarımızın sağından ve solundan yapacağız. Ayracımı takıyorum. Bir tane ilmek de arka bedenimde bu şekilde artırmış oldum. Şimdi kalan 20 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ben tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka bedenimdeki artışımı yaptıktan sonra kalan 20 tane ilmeğimi de sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi yeni sıramızdayız. Dikişli olarak ören arkadaşlarımız örgülerinin arka yüzündeler. Arka yüzlerindeki ilmeklerinin tamamını ters örgülerle örecekler. Daha önceki tulum videolarımı izleyen arkadaşlarımız artık ağ artışlarını anlamıştır. Ama yeni izleyen arkadaşlarımız için bir kere anlatayım. Şimdi buradan bir tane artış yaptık az önce. Bu sıramızda farklı hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi biz hep örgümüzün ön yüzünde ilerlediğimiz için bir sıra düz olarak öreceğiz. Dikişli ören arkadaşlarımız da az önce söylediğim gibi örgülerinin arka yüzündeki ilmeklerinin tamamını ters olarak örecekler. Şimdi bu sıramızı tamamladıktan sonra aynı şekilde artışlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bir sıra farklı hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğim ve ikinci artış sıramızı birlikte yapacağız. Daha sonra da aynı işlemleri tekrarlayacağımız için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. O yüzden bir sonraki artış sıramızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdi tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, farklı hiçbir işlem yapmadan ayraç aralarındaki ilmeklerim de dahil tamamını düz olarak ördüm. Şimdi bu sıramızda yine artışımızı yapacağız. Ayracımızın bulunduğu yere kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Eğer model sıranızdaysanız arkadaşlar modelinizi uygulayın. Ben şimdi sıra sayım. Şu an mesela 1, 2, 3. sıramda olduğum için düz örgüyle devam ediyorum. 5 sıra biliyorsunuz düz örgü örüyorduk. 6. sıramızda da model uygulamamızı yapıyorduk. Yani bu tarafta model uygulamaya devam edeceğiz. Sadece ayrıcımızın arasındaki ilmeklerimiz bizim düz olacak. Ayrıcımın bulunduğu yere kadar 20 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Şimdi yine artış yapacağım. Ayrıcımızdan hemen sonra yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki artışlarımızı da aynı şekilde yapacağız. Alttaki ilmeği kaldırıyorum. Ve çapraz bir şekilde girerek düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın bu tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Hem sağından hem de solundan bir tane ilmek artırmış oldum. Bir tane ilmeğimiz vardı. 3 tane ilmeğimiz oldu. Bir sonraki artış sırasında 5, bir sonrakinde 7 tane ilmek artırmış olacağız. 7 ilmek artırana kadar da aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer ayracımın bulunduğu yere kadar, yani arka bedenimin artışını yapacağım yere kadar geleyim arkadaşlar ben. Arka bedenimdeki ayracımın bulunduğu yere kadar geldim. Ayracımı bu tarafa alıyorum.
Yine ayracımdan hemen sonra artışımı yapacağım. Buradaki bakın altta bir ip var arkadaşlar. Bunu kaldırıyorum. Ve çapraz bir şekilde düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın bu tarafından da yine bir tane ilmek kaldırarak artışımı yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ve düz örgülerle yine sıramı tamamlayacağım. Arkadaşlar artırma işleminin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi daha önceki tulum videolarımda çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. O yüzden aynı şeyleri sürekli anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Bu sıramızı tamamladığımızda dikişli ören arkadaşlarımız örgülerinin yine arka yüzünde olacaklar. Arka yüzlerindeki ilmeklerinin tamamını farklı hiçbir işlem yapmadan ayraç aralarındaki ilmekleri de dahil ters olarak örecekler. Benim gibi dönerek ören arkadaşlarımız da bu sıralarını tamamladıklarında bir sıra bütün ilmeklerini düz olarak örecekler. Şimdi ayraç aralarında 7 tane ilmeğimizi artırana kadar aynı şekilde örelim arkadaşlar. Artışlarımızı yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Ayraçlarımın arasında 7 tane ilmeğim olana kadar artışlarımı aynı şekilde yaptım. Yine son artış sıramdan sonra da bir sıra farklı hiçbir işlem yapmadan düz olarak ördüm. Şimdi ayraçlarımızın arasındaki ilmeklerimizi çengelli iğnelerimizin üzerine alacağız. Ayracımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi buradaki 7 tane ilmeğimi çengelli iğnemin üzerine alacağım. Şimdi aynı numara fakat farklı bir şişle devam edeceğim. Bir bacak bedenime bir şişimle, diğerine şimdi takacağım şişimle öreceğim. Eğer bir tane şişle iki bacak bedeninizi aynı anda örmek isterseniz askılı tulum çalışmamda onun da nasıl yapıldığını anlatmıştım. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir ip takıyorum. Şimdi yine modelime sadık kalarak düz örgülerle arka bedenimde takılı olan ayraçlarımın bulunduğu yere kadar devam edeceğim. Orada da yine aradaki ilmeklerimizi çengelli iğnemizin üzerine alacağız. Şimdi ben oraya kadar düz örgülerle devam edeyim arkadaşlar. Düz örgülerle arka bedenimde takılı olan ayraçlarımın bulunduğu yere kadar geldim. Şimdi buradaki 7 tane ilmeğimi de ön bedenimde yaptığım gibi çengelli iğnemin üzerine alıyorum. İlk olarak hangi bacak bedeninizi örmek istiyorsanız ondan başlayabilirsiniz. Şimdi bir birleştirme işlemi yapacağız. Burada ne yapıyorsak aynı işlemleri diğer bacak bedenimizde de uygulayacağız. Birleştirme işleminden sonra zaten ekstra bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece modelimizi uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi birleştirme işlemini de göstereyim. Ben bu bacak bedenimden başlayacağım. Bakın ipim karşıda. Bu benim örgüye başladığımdan beri kullandığım ipim. Karşı tarafta bu tarafı birleştiriyorum bu şekilde. Ve yine modelime sadık kalarak düz sıramda olduğum için düz örgülerle devam ediyorum.
Birleştirme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğiz. İpimiz karşı tarafta. Bu taraftaki ilmeğimizle devam ediyoruz. Dönerek yine aynı şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde sadece modelimizi uygulayarak dönerek bacak bedenimizi A kısmından itibaren herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan 13 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Lastik kısmına geçtiğimizde kesme işlemi yapacağız. Şimdi 13 santimetre ölçümüzü tamamlayalım. Kesim işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bacak bedenimi A kısmından sonra 13 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Ben diğer bacak bedenimi de ördüm, hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi burada ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak diğer bacak bedenimizi tamamlayacağız. Şimdi kesim işlemimizi yapalım. Daha ince bir ip kullanıyorsanız 2 tane ön bedeninizden 2 tane arka bedeninizden olmak üzere toplamda 4 tane kesim yapmanız yeterli. Şimdi ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Normal klasik lastik örgü öreceğiz. Sadece düz ilmeklerimizle iki ilmeği birlikte alarak kesim işlemi yapacağız. İlkini düz olarak ördük. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz ve şimdi kesimlerimize başlıyoruz. İki ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum ve bir ters. İki ilmeği birlikte alıyorum, düz örüyorum. Terslerde farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Ters olarak örüyoruz. Sadece bu sıramızda İlk ilmeğimiz hariç diğer ilmeklerimizin düz olanlarına birlikte alarak kesiyoruz. Bir tane düz ördüm. Bir ters. Tekrar iki ilmeği birlikte alarak bir tane düz örüyorum. Bir ters. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ters örüyorum. İki ilmeği birlikte alarak keserek düz örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Arka bedenimde de aynı şekilde devam edeceğim. En son tersle bitirdim. İki ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum ve devam ediyorum. Bir ters, iki ilmeği birlikte alarak bir düz, bir ters, iki ilmeği birlikte alarak bir düz, bir ters, iki ilmeği birlikte alarak bir düz. Sona kadar aynı işlemi yapacağım. Arkadaşlar kesim işlemimizle birlikte lastik örgümüzün ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Artık herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Toplam 5 santimetre uzunluğa gelene kadar lastik örgümüzü örelim. Daha sonra istediğiniz yöntemle ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. İster ikişer ikişer alarak, isterseniz örerek kesme tekniğiyle kapatabilirsiniz. Ben örerek kesme tekniğiyle kapatıyorum. Şimdi tamamlayıp arkadaşlar pantolonumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, şalvar pantolonumuz son haliyle hazır. A kısmında biliyorsunuz çengelli iğnelerimiz üzerinde ilmeklerimizi bekletmiştik. Yukarıdaki videomda bu ilmeklerinizi dikişsiz bir şekilde nasıl kapatırsınız? Yine bir tulum çalışması üzerinde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Oradan izleyerek A kısmı kapatmanızı yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.